Gülümseten Marifetler'den herkese merhabalar. Örgü ve videolarımı kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda her ayak numarasına kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 şişle örülen bir patik olacak. Yeni doğan bot patik modeli öreceğiz. Böyle çorap şeklinde de yapabilirsiniz. İstediğiniz ayak numarasına uygulayabilirsiniz. İlmek sayılarını ve sıra sayılarını artırarak her türlü ayak numarasına bu modeli uygulayabilirsiniz. Tek renk bir patiklik ip kullandım. 3 milimetre şiş kullandım. Öncelikle ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Bu şekilde örgüme başlıyorum. İlmekleri oldukça gevşek atıyorum. Çok sıkı sıkı ilmek atışı yapmayalım. Devamında haroşa örgü öreceğimiz için haroşa örgü esneyebilen bir örgü türü. Alt tarafının çok kasmaması önemli. Böyle 40 adet ilmek atalım. 40 adet ilmekle ben örgüme başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Burası örgümün arka yüzü. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi ipimi arkaya attım. Düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği, en son ilmeği düz ördüm. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde. Burası örgünün ön yüzü. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oldu örgünün ön yüzünde. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve toplamda 10 diş haroşa sırası oluşturalım. İlk ilmeği her zaman örmeden alıp son ilmeği de düz olarak örelim ki kenarlar daha düzgün ortaya çıksın. Evet, sıralarımı tamamladım. Şöyle birlikte sayalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırasını tamamladık. Şimdi burada lastik örgüye geçeceğiz. Örgünün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğer iki ilmeği ters ördüm. İpimi geriye attım. 2 ilmeği düz örüyorum. 2 ilmeği düz ördüm. Sonrasında 2 ters örüyorum. Şöyle 2 tane ters ördüm. İpimi geriye attım. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 2 düz, şöyle göstereyim düzleri. 2 ters. Şöyle bakın. Düzler, tersler, düzler. Böyle 2 düz, 2 ters ilerleyelim. En sonu bakın bu şekilde bitirdim. 2 ters, en son ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde de ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeğim düz görünüyor. Onları düz örüyorum. Şöyle. Bunları düz ördüm. 2 ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. Şöyle. 2 ilmeğim düz. Onları düz örüyorum. 2 ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. 2 ilmeğim düz. Onları düz örüyorum. Ters görünenleri ters,
Düz görünenleri düz örüyorum. Bakın böyle. Arka kısmı da örgünün bu şekilde. Şöyle bakın, düzler düz, ters görünenler ters. Düzler düz, ters görünenler ters. Düzler düz, bu şekilde ilerleyelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın ön yüzde de artık düz öreceğimiz ilmekler ve ters öreceğimiz ilmekler ortaya çıkmış oldu. Aynı şekilde göründüğü gibi öreceğiz. Arka yüzü de bakın bu şekilde. Düzler düz, tersler ters olarak örülecek. Yani örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. 2 ters, 2 düz şeklinde devam edeceğiz. Yani lastik örgümüzü ortaya çıkarmış olacağız. Böyle örmeye devam edelim. Evet, bu şekilde sıraları tamamladım. Lastik örgümün ön yüzündeyim. Bu şekilde şu kısımları sayıyorum ben, bakın. Düz örgünün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane örmüşüm. Bakın şöyle 12 sıra saydım. Bu sıra sayılarını siz kendi el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkı ise bu sıraları artırarak örerseniz daha iyi olacaktır. Benim elim normal ortada, böyle yumuşak bir örgü örerim ben. Böyle çok sıkı örgü örmem, çok gevşek de örmem. Tabi bu sizin elinize, şişinize göre değişecektir. Kendi el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada örgümün ön yüzündeyim ve haroşa örgüye geçiyorum. Bundan sonra artık haroşa örgü olarak devam edeceğiz. Şöyle ilmeklerimi ters olarak örüyorum tamamını. Örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim ve haroşa sıralarını tamamlayacağım. Buradaki olduğu gibi toplam yine 10 diş haroşa sırası olacak. Biz 10. sırayı birlikte örelim. İlmekleri keserek örgümüzü birlikte bitirelim. Evet, bakın bu şekilde haroşa sıralarımı da ördüm. Toplamda 9 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi 10. sırayı birlikte öreceğiz. 2, 4, 6, 8, 9. 10. sırayı da örelim. Örgümün ön yüzündeyim ve örgümüzü bitirelim. İlmekleri kapatacağız. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu da şöyle bir kere ters olarak ördüm. İpimi kısa keseceğim. Bu şekilde örgümü tamamlamış oldum. Dediğim gibi eli sıkı olanlar sıra sayılarını biraz fazlalaştırırsa iyi olur. Benim gibi normal olanlar bu şekilde örebilirler. Şimdi tersini çevireceğim. Tersinden dikeceğim. Bakın şu şekilde. Tersini çevirdim. Şuradan başlayarak, bakın iplerin bitiş yeri. Şuradan başlayıp şöyle şuraya kadar dikeceğim. Şimdi ikiye kıvırdım. Tam buradan başlıyorum. İpimi düğümledim. Bu şekilde dikelim. Şöyle iç taraftaki ilmekleri alarak buradan sonra böyle devam edelim. Yine buralarda bakın şu şekilde bir buradan ilmek, bir karşıdan, bir buradan, bir karşıdan alarak
böyle şu kısma kadar dikelim. Evet, bakın böyle dikimini tamamladım. Düz tarafını da çevirdim. Böyle dümdüz bir parça oluyor. Bakın bu şekilde. Tam ayağa oturan bir model oluyor. Böyle ayaktan kayar mı diye hiç düşünmeyin. Gerçekten hiç öyle olmuyor. Bakın bu şekilde haroşa örgü olduğu için esneyebiliyor. Şimdi bunu manken ayağa giydirelim birlikte. Bakın bu şekilde. Giymesi de gerçekten çok kolay. Şu şekilde taban kısmı. Bu sizlerle birlikte videoda ördüğümüz patik modeli. Bunu da ben öncesinde örnek olarak örmüştüm. Bakın ikisi de bu şekilde gerçekten çok güzel oldular. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.